Hayırlı geceler sevgili YouTube severlerim. Bugün de sizlere gördüğünüz gibi ayın görüntüsüyle karşınızdayız. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi ayı anlatacağız arkadaşlar. Toprağın oğlu olarak ayın bitkiler üzerindeki etkenini anlatacağım özellikle. Ayın birçok faaliyetleri var dünya üzerindeki yaşayan canlılarda. Ama biz bitkiler anlatacağız. Ay arkadaşlar ay takvimine kameri takvim denmektedir. Bizim kullandığımız güneş takvimine ise miladi takvim denmektedir. Kameri takvimde arkadaşlar bir yıl 354 günden oluşmaktadır. Miladi takvimde tabii ki bildiğiniz gibi 365 günden oluşuyor. Dolayısıyla aralarında 11 günlük bir fark bulunmaktadır. Ve bu dolayısıyla da Ramazan ayında genelde hissederiz. Hep 11 gün bir kayma oluşur. Miladi takvimine göre arkadaşlar. Ay takviminde 3 ana evre bulunmakta arkadaşlar. Bunlar ayın doğumu, dolunay ve ayın batımı. Bu olay gerçekleştiğinde bir ay geçmiş olmaktadır arkadaşlar ve bir ay gün itibariyle 28 günle 29 günü kapsamaktadır. Bu 28 ya da 29 günün ilk 14'üne yeni ayın doğumu, 1 ya da 2 gün olmak üzere dolunay günü, 14 günü de arkadaşlar ayın batımı olarak gerçekleşmektedir. Biz bunu bitkiler evresinde 5 faza ayıracağız. Ayın evrelerinde ise arkadaşlar yeni ay oluştuğunda bu karanlık evredir arkadaşlar. Ondan sonra hilal gelir. Ondan sonra ilk dörgün, şişkin ay, dolunay oluşur. Ondan sonra ay tekrardan küçülerek şişkin ay, son dörgün, hilal ve yeni ay oluşarak ayın bir aylığı bitmiş olur arkadaşlar. Bitkilerde 5 evreye ayıracağımızı söylemiştim arkadaşlar. Bu yeni ayın doğduğu dönemde arkadaşlar dünyaya olan çekim kuvveti ayın fazla olmaktadır. Dolayısıyla bitkilerden köklerindeki suyunu da gövdeye doğru çekmektedir. Bunu ana felsefe olarak kafanızda yerleştirirseniz önemlidir. Ayın batımında da arkadaşlar tam tersine ayın çekim gücü dünyada azaldığı için bitkilerin gövdesindeki olan su köklerine inmektedir. Ana felsefe burada yatmakta arkadaşlar. Şimdi bu felsefeye göre arkadaşlar yeni ayda ne yapılır? Yani ayın hiç gözükmediği evrede arkadaşlar dinlenme zamanıdır. Sadece hasta olan bitkiler budanabilir. Ayın ikinci evresi olan kısmında ise yaprağını yediklerimiz ekilir arkadaşlar. Ayın üçüncü evresi ve dolunayın olduğu dönemlerde meyveler toplanır. Meyvelerin lezzetli ve sulu olur arkadaşlar bu devrede. Ayın dördüncü evresinde arkadaşlar ekim, dikim ve gübreleme yapılır arkadaşlar. Ayın ve bu süreçte arkadaşlar tohum alma, şifalı bitkilerde, tıbbi aromatik bitkilerinde tohumun ekimi, meyve ve sebze hasadı edilir arkadaşlar. Kurutulacak meyvelerde bu ayda kurutulur arkadaşlar özellikle. Ayın 5. evresi arkadaşlar budama zamanıdır. Bitkiye en az zarar ve çabucak iyileşmeyi sağlar. Köklerinden yediğimiz bitkiler de hasat edilip aynı zamanda dikme zamanıdır. Yani arkadaş buna örnek vermek gerekirse patates ve havuçların dikim ve hasat zamanı 5. evredir. Şimdi ne demek istediğimden çok iyi anlamamış olacaksınız ama ben bunu tekrardan bir yönüyle de tekrarlayacağım arkadaşlar. Bir resim olarak yaptım. Siz şu anda tabii ki manzara olarak ayın manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar ama kafanız karışmasın. Ana felsefeyi baştan ağrı tekrardan söylüyorum. Bu ses kaydımı da bir kere daha dinlerseniz
Ayın 5'inde arkadaşlar aynı zamanda zararlılarla mücadele edilir. Atladığım bir noktadan bir tanesi de bitkilerin arkadaşlar gövdesine su yürüdüğü için ikinci ve üçüncü dönemlerde arkadaşlar aşılar da yapılır. Yani bitkilere aşı zamanı gövdeye su yürüdüğü süreç olan ikinci ve üçüncü evrelerdedir arkadaşlar. Özellikle de bakın budamalar dördüncü ve beşinci evrelerde yapılıyor. Niçin? Gövdede su az olduğu için. Yani aslında çok basit bir sistem. Yani gökyüzüne bakarak bitkilerdeki uygulamanız gereken birçok yöntemi arkadaşlar uygulayabiliyorsunuz. Ve bunlarda gerçekten de sonuçlar mükemmel bir şekilde alınabilmekte. Ben size bunu şimdi çizdiğim elimle çizdiğim ve üzerine de küçük notlar olarak aldığım basit yöntemini de şimdi birazdan sergileyeceğim arkadaşlar. Bu ayın görüntüsünü de görmekte çok hoş, dalların arasında çok farklı bir kavram. Bulutlar da geçtikçe insan böyle biraz da hayal de kurası geliyor. Zaten şairler bazı şiirlerinde aylara bakarak yazmalarının sebebi de ortada. Niçin bu şekilde yaptıkları. Evet arkadaşlar, kısaca toparlayıp ben şimdi resimsel olarak size tekrardan sunuyorum. Evet bakın arkadaşlar, kırmızıyla gösterdiklerim rakamlar bitkilerin için uygulanması gereken süreçlerini yani fazlarını gösterdim. Buradaki ayın doğumu ilk 14 gün, 1 ya da 2 gün dolunay, ayın batımı yine 14 gün arkadaşlar. Birinci evrede ay hiçbir şekilde gözükmeyen ay, hilal, ilk döngüm, şişkin ay, dolunay, şişkin ay, tekrar son döngün, hilal ve yeni ay arkadaşlar. İlk dönemdeki ayda sadece dinlenme dönemi, ikinci dönemdeki ayda bitkileri dikme dönemi, aşı yapma dönemi, bu üçte olmak üzere içerisinde aynı zamanda üçte meyve toplama zamanı, lezzetli ve sulu olmasını gösteriyor arkadaşlar. Ekim, dikim, gübreleme işi dolunay döneminde yapılıyor arkadaşlar. Tohumları alma, toplama, meyve ve sebze hasatları, kurtulacak meyveler